Andre Rieu ile geçen sene Haziran ayından beri turnedeyiz. Orkestrada 18 farklı kültürden, farklı ülkeden insan var. Tek tük de benim. Giyinip süslenip peri gibi. Yani böyle kendimi her seferinde küçük bir kız gibi hissediyorum yani. Kendime perdelerden falan elbiseler yapardım. O prenses elbiseleriyle yani her girdiğimde çok mutlu oluyorum. Ölüm döşeğinde bir insan var. Son arzusu bir konser dinlemek ve gidemiyor. Biz bütün orkestra haydi evine gidip böyle sıkış sıkış o insana konser verdik. Hollanda aslında müzik açısından çok fazla farklı dalları bir araya getiren çok iyi bir ülke aslında. Ve bu bana çok fazla hem büyük artistlerle kayıtlar olsun, projeler olsun. Ben Stromae'yle çaldım, Armin van Buuren'le çaldım, Martin Garrix için kayıt yaptım. Bütün büyük isimler aslında buraya geliyor. Keman çalarken böyle tam karnımda hissediyorum yani o hissi. Gerçekten buradan geliyor, buraya çıkıyor yani. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. Ben 1993 yılında Brüksel'de doğdum. Babam askerdi. Asker olunca tabii ki çok fazla tayin durumundan çok taşındık yani. Sonra 2,5 yaşındayken Brüksel'den Mardin'e taşındık. Mardin'de 5 yıl kaldıktan sonra Ankara'ya tayinimiz çıktı. Ve bütün o gençlik yıllarımı aslında Ankara'da geçirdim. 12 yaşında başladım ben kemana. Konservatuvara geldiğim zaman herkes böyle nasıl yani 12 yaşında nasıl başlayıp kemancı olabildin dediler. Yani aslında çok geç bir yaş başlamak için. Annem bir öğretmendi. Hep böyle bizim yeteneklerimizi ortaya çıkarmak istedi. Benim ailemde hiç müzisyen yok. Öyle olunca müziğe yeteneğim olduğunu keşfedecek biri de belki de olmadı. Ama dans ediyordum. Ve o zamanlar halk oyunlarına gidiyordum. Halk oyunları öğretmenim dans ediş şeklimden müziğe olan yeteneğimi fark ediyor. Çisem imzalı uydurma bir konçerto. Sonra 2 aşamalı bir konservatuvarda yetenek sınavı vardı. Ona girdim ve kazandım. Hiçbir müziğe dair bir bilgim yoktu. O yüzden çok çalıştım. Gece gündüz hem enstrümanda aradaki farkı kapatmak için hem işin teorik kısmını öğrenmek için gerçekten çok çalıştım. Klasik müzik eğitimi inanılmaz bir çalışma gerektiren bir şey. Yani kimse bilmez işin o tarafını. Ben üniversite yıllarımda günde 8 saat her gün keman çalışırdım. ...2012 yılında ben Hollanda'dan bir orkestradan davet aldım. Richotti Ensemble ismi. Orkestranın amacı, yani müzik herkes için, müziğe kalkıp konsere gidemeyen insanlara da biz müzik götürmeliyiz. Aklınıza gelebilecek her yer. Hapishaneler, çocuk esirgeme kurumları, huzur evleri, uçak, süpermarket, sokaklar, yani aklınıza gelebilecek her yerde konser verdik. Ölüm döşeğinde bir insan var. Son arzusu bir konser dinlemek ve gidemiyor. Biz bütün orkestra haydi evine gidip böyle sıkış sıkış o insana konser verdik ve yani bunlar benim için en önemli deneyimlerimden bir tanesi. Bu dönemde ben Hollanda'yı gerçekten çok sevdim. Hani kısa bir dönemdi ama buradaki insanların açık görüşlülüğü, müziğe bakış açısı, müzisyene olan saygısı, bu da çok önemli bir detay. Bu çok hoşuma gitti ve dedim ki ben hayatımın bir kısmını Hollanda'da geçirmek istiyorum. Ve mezun olduktan sonra Hollanda'da, Rotterdam'da yüksek lisans sınavına girdim. Kazandım. Öyle başladı.
Rotterdam, Codarts, buradaki konservatuvar, bütün aklınıza gelebilecek müzik dallarını bir arada oluşturan çok güzel bir konservatuvar aslında. Klasik müzik aslında çok muhafazakar bir müzik tarzı. Yani eğitimini alıyorsanız hiçbir şekilde bu crossover denen flexible şey klasik müzikte çok yok. Hem seyircisinde hem de eğitiminde hem de tarihinde. Uzun süredir çalınan belli bir yapı taşları var ve onu korumak zorundasın. Hiçbir zaman biz böyle başka bir müzik tarzı öğrenelim falan gibi bir şey konservatuvarda yoktu, yani yasaktı. Buraya gelince benim Rotterdam'daki ilk projem 50 Fiddles diye bir keman projesiydi. Yani aklınıza gelebilecek her tarzda böyle bir şeyler yaptık, workshoplar vardı. İşte konserler verdik. Ben böyle gözümde kalplerle Allah'ım ben nereye geldim dedim ya. O kadar hoşuma gitti ki. Ve hiç ben crossover projeler yapmayı o günden beri bırakmadım. Wanna lose. Ga verder. Waar naartoe. Birincisi farklı tarzları deneyerek ufak ufak hem seyircinin ne kadar değiştiğini gördüm. Ve seyirci değişince seyircilerin yaptığın şeylere verdiği tepki de değişiyor. Ve bunu görmek çok hoşuma gitti. Hollanda aslında müzik açısından çok fazla farklı dalları bir araya getiren çok iyi bir ülke aslında. Burada olduğum için şanslı hissediyorum kendimi. Ve bu bana çok fazla hem büyük artistlerle kayıtlar olsun, birlikte çalışma projeler olsun. Yani mesela burada ben Stromae ile çaldım. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Armin van Buuren'le çaldım. Martin Garrix için kayıt yaptım. Karsu'yla tanıştık 13 yıl önce. Ve onunla da çok güzel bir uyumumuz oldu. Michael Bublé ile çaldık falan. Bütün büyük isimler aslında buraya geliyor. Böyle olunca da deneyim kapısı açıyor, öyle söyleyeyim. Andre Rieu ile geçen sene Haziran ayından beri turnedeyiz. Birisi benim ismimi vermiş. Sonra Andre Rieu benim videolarıma bakıyor falan filan. Davet etti. Ama nasıl bir davet? Bayağı böyle yarın bana çalabilir misin falan diye. Yarın ne çalayım yani? Mozart işte istiyor, konçerto bilmem ne. Dedim ben 10 senedir Mozart çalmadım diyorum içimden, tabii ki ona demedim. Deli gibi ben o gün kapandım, 10 saat keman çalıştım. Ve ertesi gün işte bir yavaş parça istemişti, bir Mozart istemişti. Yavaş meditasyon, Masenetti meditasyonunu çalmaya başladım. Sonra dedi ki birkaç nota çaldım, gerek yok dedi, bunu duydum zaten YouTube'da. Tamam dedim, Mozart çal dedi. Çalmaya başladım. Güzel, çok güzel çalıyorsun dedi. Orkestrasına davet etti. Ve hemen yarın başlayabilir misin? Dedim yarın nasıl başlayayım? Konserlerim var. 2 hafta içinde orkestraya başladım. Gerçekten çok güzel bir ortam. Yani bu sahnede gördüğümüz her şey peri masalı gibi ya. Yani sahne arkasında da öyle. Kendine resmen bir masal şeyi yaratmış. Giyinip süslenip peri gibi. Yani böyle kendimi her seferinde küçük bir kız gibi hissediyorum yani. Kendime perdelerden falan elbiseler yapardım. O prenses elbiseleriyle yani her girdiğimde çok mutlu oluyorum. Her zaman kendini prenses gibi hissediyorsun ve etrafında bir sürü prensesler var. Ama çok komik bir anım var elbiseyle ilgili. Şimdi bu elbiseler bayağı büyük, yani büyümesi zor. Biraz böyle training istiyor aslında, yani ben bu elbiseyle nasıl hareket edebilirim? Başta böyle sandalyeye oturacağım, sandalye gidiyor falan hani. Ve mesela biz konsere çıkarken belli bir sıralamayla çıkmamız lazım. Yoksa sahneye sığmıyoruz elbiselerden dolayı. Aradan geçemiyorsun yani. İlk zamanlarımda konser verdik, araya gideceğiz. Tam merdivenden inerken elbisem sahnedeki dekorun bir yerine takılmış. Fark etmedim. Ay.
Ben gidiyorum, böyle arkamdan bir ses duydum. Allah dedim, bir baktım. Bayağı oradaki ışıkları komple çekiyorum yani. Bu dekorun bir kısmını kendimle birlikte çekiyorum. Seyirciler böyle 20.000 kişi falan var. Hepsi bana bakıyor. Çıt yok sahnede. Herkes gitti, ben kaldım. Elbiseyi çıkarmaya çalışıyorum. Öyle bir dolanmış ki. Açmaya çalışıyorum falan. Neyse en sonunda çıkardım. Seyirciler bakıyor. Hiç bozuntuya vermedim. Selam verdi. Acayip bir alkış kaptı. Öyle kulise gitti. Yani çok dikkatli bir adam. Her şeyin en ufak detayına kadar aslında kendi düşünüyor ve kendi karar veriyor. Birinin elbisesinde ufak bir şey değişmiş olsun fark ediyor. Yani bu kadar da bir dikkatli. Sürekli bizimle birlikte, biz sürekli birlikte yemek yiyoruz. Her konserden sonra birlikte işte bir şeyler tekrar yiyoruz, içiyoruz. Özel günlerde bize çok güzel şeyler organize ediyor. Yani birlikte çok zaman geçiriyoruz. Ama patron o yani, onu da hissediyorsun ortamda. Hollandalılar çoğunlukta, evet. Ama orkestrada 18 farklı kültürden, farklı ülkeden insan var. Tek tük de benim. Yılda 80-100 arası konser yapıyoruz. Avrupa'nın her ülkesine herhalde gidiyoruz. Sürekli stadyumlarda konser veriyoruz. Yani klasik müzikle bunu yapabilen insan sayısı yok gibi bir şey. Ve her zaman sold out. Biletler bitiyor. André Rio'nun yaptığı şey çok özel bir şey bence. Yani hiç o müziği dinlemeyen biri de olabilir. Konsere gelen herkes çok mutlu ayrılıyor. Yani herkes çok güzel vakit geçiriyor. Her tarza göre, her zevke göre bir şey var konserde. Yani sadece klasik müzik çalmıyoruz. Hala o crossover dediğim şey devam aslında. Çok güzel bir proje, yani bir parçası olduğum için çok mutluyum. Sadece kişisel olarak benim değil, Türkiye tarihindeki en karanlık günlerden bir tanesi kesinlikle. Ama yani uzaktayız, elden hiçbir şey gelmiyor. İşte sürekli bağışlar, kutular yapıp gönderiyoruz, bir şeyler gönderiyoruz. Yani daha fazla ne yapabiliriz? İşte televizyon programlarında büyük bağış kampanyaları yaptık. Yani her gün bir yerde çaldım, elimden gelebildiğince. Yani bu ortamda yapabileceğim en güçlü şey bu olsa gerek diye düşündüm. Çünkü yani insanların çok fazla şeye ihtiyacı var o anda. Hayatımın en zor konserlerinden biriydi aslında. Depremin sanırım 4. günüydü. Humberto Tan var. Çok büyük bir televizyon programı burada. Oradan davet edildim. Canlı yayına çıkacağız ve o gün ben 7 kişinin haberini aldım tanıdığım. Ve son 4 kişi canlı yayından yarım saat önce. Gerçekten çok zordu. Yani diyorum hani güçlü olmam lazım, bunu yapmam lazım. İşte bana sordular, ne çalmak istersin? Yani şu anki hislerimi tarif edebilecek bir eser yok. Bırakın ben içimden ne geliyorsa onu çalayım. Bir şiir yazılmıştı. Meşhur bir fotoğraf var, bu babasıyla kızı el ele. Onlara yazılmış bir şiir vardı. Meral Polat o şiiri okudu. Ben de onun üstüne doğaçlama çaldım. İçimden böyle, içimde kıyametler kopuyor. Bağırıyorum, ediyorum içimden. Ama kendimi tutuyorum ağlamamak için. Bitirdik eseri, reklama girdi. Stüdyoda herkes o an hepimiz sular seller döküldük yani. Keman çalarken böyle tam karnımda hissediyorum yani o şeyi, hissi. Gerçekten buradan geliyor, buraya çıkıyor yani. Klasik müzik dünyasında çok fazla kadın besteci aslında gelmiş geçmiş ama bu eserler maalesef günümüze kalmamış. Ya da kalan çok az eser var.
Her şeye rağmen günümüze kadar gelmiş bazı eserler gerçekten var. Ve biz bir proje yaptık Yaylı Kuartet'le birlikte. Bu klasik müziğin kaybolmuş kadın cevherlerini çıkarıp bu eserleri insanlara tanıtmaktı amacımız. Yani sadece kadın besteci çalacağız. Çok güzel ilerledik. Hollanda'nın en önemli Oda Müziği Festivali'nde çaldık. Janine Jansen tarafından organize edilen. Ve insanlar her zaman ve hikayelerini de anlatarak yani eserleri sunduğumuz zaman insanlar tabii ki daha fazla, daha güzel anlayabiliyorlar. Kendi projemi yapmak istiyorum. Çok uzun süredir kafamda olan bir şey. Bestelediğim şeyler var ve artık tamamen kendi albümümü yapmak istiyorum. Öyle bir proje var. Hazırlıklar da başladı. Müzikler yazıyorum. Gene böyle crossover bir şeyler düşünüyorum. Aslında hayalim beni müziğe getiren şey dans olduğu için dansla müziği birleştirip bir şey yapmak istiyorum. Ama onu keman çalarken nasıl yapacağım henüz çözemedim. Ama bunu istiyorum, evet.